Teknopro kanalından herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Poco X3 GT'nin uzun kullanım incelemesini yapacağız ve hala alınır mı bu konu hakkında detaylıca konuşacağız. Dostlar, videoya geçmeden önce kanalımızı izleyen sizlerin %95'i kanalımıza abone olmuyor. Eğer bana destek vermek isterseniz kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi her zaman olduğu gibi cihazımızın tasarım detaylarıyla başlayalım. Telefonumuzun arka kısmına baktığımızda segmentindeki diğer rakiplerinden ayrılan oldukça parlak ve kavisli bir yapıya sahip olan bir tasarım bizleri karşılıyor. Buna ek olarak telefonumuzun kamera modülü de sol üst kısma dikey bir şekilde konumlandırılmış. Kamera modülünün bayağı çıkıntılı bir yapıya sahip olduğunu belirteyim. Özellikle düz bir zemine koyduğumuzda biraz sarsıntı yapabiliyor. Bunun haricinde ben tasarım itibariyle X3 GT'yi beğendiğimi söyleyebilirim. Dostlar, şunu da belirteyim. Özellikle X3 GT'nin siyah rengi diğer renklerine nazaran cihaza daha premium bir görüntü kattığını da belirteyim. Telefonumuzda kullanılan malzeme yapısına bakarsak maalesef hem çerçevelerimizde hem de arka kapağımızda plastik bir yapının kullanıldığını görüyoruz, ancak burada kullanılan malzeme yapısı kesinlikle kalitesiz, ucuz bir hissiyat vermiyor. Aksine arka kapağın oldukça dayanıklı cam gibi hissettirdiğini belirteyim. Kalınlık ve ağırlık kısmında ise Poco X3 GT 8.9 mm'lik kalınlığa ve 193 gramlık ağırlığa sahip. Açıkçası çok ince bir cihaz değil, ancak ağırlık noktasında uzun süreli kullanımlarda elimizi pek fazla yormuyor ve X3 Pro'ya nazaran tek elle kullanması da daha kolay bir cihaz diyebilirim. Poco X3 GT'nin ön kısmına baktığımızda burada delik çentik kamera yapısı bizleri karşılıyor. Ekranın üst ve yan çerçeveleri daha da inceltilmiş durumda, fakat çene kısmındaki boşluk biraz daha büyük bir şekilde konumlandırılmış. Dostlar, şimdi tasarımdan ekran tarafına geçersek Poco X3 GT'de 6.67 inç boyutunda IPS LCD Full HD Plus çözünürlükle gelen ve 395 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan 120 Hz tazeleme, bunun yanında 240 Hz dokunma hassasiyeti sunan, gündelik kullanımda gayet tepkisel, güzel bir deneyim yaşatan bir ekranla karşılaşıyoruz. Burada ekranımız IPS, ancak gerçekten kullanılan panelin kalitesi üst düzeyde diyebilirim. Buradaki ekranın vermiş olduğu renkler gerçeğe çok yakın bir şekilde önümüze çıkıyor. Fakat özellikle yoğun güneş ışığı altında ekranımızın parlaklık değeri olarak 450 nitlik bir seviyeye ulaşması bizi biraz üzebiliyor, ama özellikle yoğun parlaklığa ihtiyaç duymadığımız kapalı alanlarda bu parlaklık değeriyle sıkıntısız bir deneyim yaşattığını söyleyebilirim. Bunun haricinde ekranımızın desteklemiş olduğu teknolojiler noktasında da oldukça iyi bir seviyede olduğunu belirteyim. Burada HDR10 ve DCI-P3 renk uzayı desteği bizlere sunuluyor. Özellikle video veya dizi film izlerken Poco X3 GT'nin ekranı oldukça keyifli bir deneyim verebiliyor. Ekranımız darbelere ve çizilmelere karşı da en güçlü koruma teknolojilerinden olan Corning Gorilla Glass Victus teknolojisiyle korunuyor. Dostlar, Poco X3 GT'nin ekranı X3 Pro'ya kıyasla renkleri daha doğru gösterebilmesi ve ekranın dinamik aralığı açısından daha başarılı bir ekranla karşımıza çıkıyor. Bu ekranın benim için en büyük dezavantajı parlaklık oranı olarak alt seviyede kalması diyebilirim. Bunun haricinde standart bir kullanımda Poco X3 GT'nin ekranından memnun kalacağınızı düşünüyorum. Şimdi cihazımızın performans noktasına değinirsek Poco X3 GT'de MediaTek'in Dimensity 1100 işlemcisiyle karşılaşıyoruz. Bu işlemci performans konusunda Snapdragon tarafının 865 ile 860'ı arasında diyebilirim. 6 nanometre mimariye sahip olan işlemcimizde 4 adet Cortex A78 tabanlı yüksek performanslı çekirdeklere ve 4 adet de verimlilik odaklı Cortex A55 çekirdeklerine yer verilmiş. Yani toplamda 8 çekirdekli bir yapıyı görüyoruz. Grafik birimi olarak ise cihazımızda Mali G77 bulunuyor. Cihazımızda RAM seçeneği olarak ise 8 GB RAM, buna ek olarak 128 ve 256 GB'lık iki farklı depolama alanı bizlere sunuluyor. Depolama biçimi noktasında da cihazımızda UFS 3.1 teknolojisi konumlandırılmış. Bu sayede telefonumuzda dosya transferleri ve uygulama açılışları çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Bunun haricinde cihazımızda hafıza kartı desteğinin olmadığını da
belirteyim. Poco X3 GT Antutu Benchmark'ta ise 580.000 bandında Poco X3 Pro ile benzer bir skor alabiliyor. Şimdi teknik detayları kenara bırakıp gündelik kullanımda bize nasıl bir performans verdiğine bakarsak, öncelikle oyun deneyimi olarak X3 GT PUBG'de akıcı grafiklerde 60 FPS'te ve HD ve HDR grafiklerde de 40-45 FPS arasında bir oyun deneyimini bizlere verebiliyor ve oyun esnasında da herhangi bir FPS dalgalanmasıyla karşılaşmıyoruz. PUBG'de oldukça kararlı bir şekilde oynatabiliyor. Call of Duty Mobile'de ise en yüksek grafiklerde ortalama 55 FPS arasında bir performans alabiliyoruz. Açıkçası oyun performansı noktasında Poco X3 GT X3 Pro kadar iyi olmasa da yine de 4200 TL'lik fiyatını göz önünde bulundurduğumuzda gayet yeterli bir performansa sahip olduğunu söyleyebilirim ve cihazımız oyunlarda ısınma konusunda da gerçekten rakiplerine nazaran belirgin bir şekilde daha az ısınıyor. Pil tüketimi noktasında ise 1 saatlik Call of Duty Mobile sonucunda %17'lik bir pil kaybımız oluyor ki bence bu değerde yüksek grafiklerde ve yüksek kare hızında oynadığımızı düşünürsek gayet kabul edilebilir. Bunlara ek olarak ekranımızda 240 Hz dokunma hassasiyetinin bulunması da rakiplerimize karşı tepkisellik açısından önemli bir avantaj sağlıyor ve sadece oyunlarda değil, gündelik kullanım esnasında menüde dolaşırken ve uygulamaları kullanırken de çok tepkisel bir şekilde çalıştığı için kullanım deneyimimizi de çok olumlu yönde etkilediğini söyleyebilirim. Dostlar, açıkçası genel performansı açısından Poco X3 GT benim beğenimi kazandı. Şimdi donanımdan batarya tarafına geçersek Poco X3 GT'de 5000 mAh'lik bir batarya karşımıza çıkıyor ve hızlı şarj kısmında da 67 Watt'lık oldukça iyi bir değeri görüyoruz. Kutu içeriğimizden de 67 Watt'lık adaptörümüz bizlere sunuluyor. Telefonumuzun bataryasını bu adaptörle birlikte 30 dakikada %90 oranında doldurabiliyoruz. Batarya performansı olarak ise Poco X3 GT bir günü yoğun kullanımlarda 2-3 saat oyun oynasanız dahi rahatlıkla çıkartabiliyor. Oyun harici gündelik kullanımda ortalama 9 ila 10 saat arasında ekran süreleri görebiliyoruz. Dostlar, zaten telefonumuzun hızlı şarj konusunda da çok başarılı olmasından dolayı batarya ile ilgili X3 GT'de herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Şimdi cihazımızın kameralarına geçiş yaptığımızda arka tarafta bizlere üçlü bir kamera paketi karşılıyor. Ana kameramızda 64 megapiksel çözünürlüğünde f1.79 diyafram açıklığına sahip olan HDR, yapay zeka ve portre modu destekli güzel bir ana kamera bizleri karşılıyor. Yardımcı kameralarımızda ise 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve 2 megapiksel f2.4 makro çekim kamerasına yer verilmiş. Fotoğraf çekim kalitesi konusunda yeterli derecede ışık kaynağının olduğu ortamlarda güzel kareler ortaya koyabiliyor ama fotoğrafların detaylarına indiğimizde biraz kayıp yaşayabiliyoruz. Yani dostlar, çok üst düzey beklentileriniz yoksa bu cihazın kamera performansı beklentilerinizi karşılayacaktır. Video tarafına baktığımız zaman Poco X3 GT ACE desteğiyle 4K 30 FPS video çekim imkanını bizlere sunuyor. Elektronik sabitleyicimiz oldukça başarılı bir şekilde çalışıyor. Video çekim performansı olarak hem 4K 30 FPS'te hem de Full HD 30 FPS'te gayet güzel çekimler yapabiliyoruz. Cihazımızın ön kamerasına geçtiğimizde burada 16 megapiksel f2.45 diyafram açıklığında portre, HDR ve yapay zeka desteğine sahip olan bir kamerayla karşılaşıyoruz. Bu kamerayla da ACE desteğiyle beraber Full HD 30 FPS'te güzel videolar çekebiliyoruz. Dostlar, cihazın şu anki fiyatını göz önünde bulundurduğumuzda sunduğu genel kamera deneyimi itibariyle fiyatının hakkını verdiğini söyleyebilirim. Şimdi Poco X3 GT'nin ses deneyimi açısından bize nasıl bir performans sunduğuna bakarsak burada stereo hoparlörlerle karşılaşıyoruz ve bu hoparlörler Dolby Atmos ses desteğiyle birlikte sesleri oldukça net ve berrak bir şekilde aktarabiliyor. Ses yüksekliği olarak da gayet tatmin edici ses seviyelerine ulaştığını söyleyeyim. Dostlar, yani hoparlör performansı açısından X3 GT oldukça başarılı. Cihazımızda güvenlik seçeneği olarak da güç tuşuna entegre parmak izi okuyucumuz bulunuyor ve bu parmak izi okuyucumuz oldukça stabil ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Buna ek olarak cihazımızda yüz tanıma özelliğinin de olduğunu söyleyelim. Poco X3 GT'nin kablosuz bağlantılar noktasında ise cihazın en öne çıkan özelliğini, yani 5G desteğini görüyoruz. Bunun yanında Poco X3 GT'de Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 gibi güncel teknolojileri de bünyesinde barındırdığını söyleyelim. Burada önemli bir bilgiden bahsedeceğim. Cihazımızın 4.5G bağlantılarında Band 20 desteği bulunmuyor. Bu durum eğer şehirde yaşıyorsanız bir sorun teşkil etmez, ancak daha kırsal ve şehirden uzak küçük yerlerde yaşıyorsanız internet çekim kalitesi konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden Poco X3 GT almadan önce bu konuyu değerlendirmenizde fayda var. Poco X3 GT kutudan Android 11 ve MIUI 12.5 arayüzüyle çıkıyor. Ancak Poco telefonlarda kendine has daha sadeleştirilmiş bir MIUI arayüzünün bulunduğunu söyleyeyim ve son gelen ufak güncellemelerle birlikte de arayüz daha
kararlı ve akıcı bir şekilde çalışıyor. Son olarak da suya ve toza karşı dayanıklılık konusunda IP53 sertifikasıyla korunan X3 GT olası su dökülmelerinde ve yağmur altında telefonu kullandığımızda bize herhangi bir problem yaşatmıyor. Dostlar, şimdi genel bir değerlendirme yaparsam öncelikle şu an için 4200 TL civarındaki fiyatını göz önünde bulundurduğumuzda hem performans hem batarya hem de kamera tarafında sunduklarıyla şu an için alınabilecek en mantıklı cihazlardan diyebilirim. Burada işlemcimizin MediaTek olması sizi kesinlikle korkutmasın. Dimensity serisiyle birlikte MediaTek işlemciler gayet stabil ve yazılımla optimize bir şekilde çalışıyor. Performans noktasında herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Oyun deneyimi açısından da Poco X3 GT X3 Pro'nun biraz gerisinde, fakat yine de 60 FPS'te tüm oyunları rahatlıkla oynayabiliyoruz. Bunun haricinde 5G desteğinin de cihazımızda bulunması uzun ömürlü kullanım hedefleyenler için önemli bir avantaj diyebilirim. Evet dostlar, bu videomuzda sizlerle birlikte aradan geçen 2 ayın ardından Poco X3 GT'nin detaylı bir değerlendirmesini yaptık. Peki sizce Poco X3 GT alınır mı? Benimle görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı ve bana destek vermek ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.